Apollo göreviyle Ay'a insan göndermeden önce bilim insanları Ay'ın yüzeyinin meteorit çarpışmasıyla oluşan kum, toz ve kaya karışımı bir tabaka ile kaplı olduğunu düşünüyordu. Astronotların Ay'dan getirmiş olduğu toprak örnekleri bilim camiasında şok etkisi yarattı. Volkanik cam topları, cam küreler ve cam baloncukları Ay'da karşılaşabilecekleri daha önce bilim insanlarının aklının ucuna bile yoktu. Amerika ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan soğuk savaş bir güç gösterisine dönüştü, uzay yarışı krizini başlattı. Tarihler 4 Ekim 1957'yi gösterdiğinde Sovyet-Rusya uzaya fırlattığı Sputnik uydusuyla gücünü tüm dünyaya sergiledi. Ardından 1959'da Sovyet-Rusya tarafından Luna 3 uzay aracı, bugünkü Kazakistan toprakları arasında yer alan Baykonur uzay üssünden Ay'ın en merak edilen arka yüzüne fırlatıldı. Ay'ın kendi etrafındaki dönme süresi ile yörüngesindeki dönme süresi eşittir. Bu nedenle dünyadan bakıldığında Ay'ın hep aynı yüzü bize dönüp görülmektedir. Sovyet Rusya'nın Luna 3 uzay aracı sayesinde ilk defa Ay'ın arka yüzü hakkında bilgimiz olacaktı. Yıllarca tek gördüğümüz Ay'ın ön yüzündeki meteor çarpışmaları ile oluşan kraterleri, asteroid çarpışması ile oluşan adına Ay denizi dediğimiz nispeten koyu alanlar, aslında Ay'ın uzun yıllardır jeolojik olarak aktif olmadığını, aynı zamanda yeterli bir atmosferi olmadığı için yağmur ve rüzgar gibi hava olaylarıyla yüzey şekillerinin yenilenmediği biliniyordu. Luna 3 Ay'ın arka yüzünde hiç Ay denizi bulunmadığını ortaya çıkarmıştır. Amerika, Sovyet Rusya'nın bu hamlesine karşılık 1960 yılında Ay'a Ranger yollamıştır. Rusya ise Amerika'nın bu hamlesine karşılık 12 Nisan 1961'de dünya yörüngesinde ilk dolaşan insanı gönderdi. Kozmonot Yuri Gagarin dünya yörüngesinde dolaşan ilk insan oldu. Soğuk Savaş tüm hızıyla devam etti. Amerika tekrardan gözlerini Ay'a yönlendirdi. Ay'a 1966-68 yıllarında 7 tane Surveyor uzay aracı yolladı. Surveyor, dünya dışı bir yörüngeye yumuşak iniş yapan ilk Amerikan uzay aracı oldu. Ay yüzeyinin milyonlarca yıl süren meteor bombardımanının insanlı görevleri için uygun mu, sorusu görevleri arasındaydı. Yani toprak analizi yapıp, dünyaya fotoğraf gönderdi. Dünya zamanı ile yaklaşık 14 gün süren Ay gündüzünde çalışırken, yaklaşık dünya zamanı ile 14 gün süren soğuk -173 dereceyi bulan Ay gecesinde aşırı soğuktan bozuldular. Bütün bu uğraşlar sonucunda Amerika, Ay'a insan göndermeye hazırdı. 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay'a ilk defa ayak bastı. Astronotların ayak izleri hiç değişmeden aynı şekilde Ay'da duruyor. Çünkü Ay'ın dikkate alınabilecek bir atmosferi yok, buna bağlı olarak da dünyadakine benzer bulutlar ve hava hareketi oluşmamaktadır. Topraktaki izler olduğu gibi durur. Apollo 11, 12, 14, 15, 16 ve 17 olmak üzere Ay'a insanlı uçuşlar gerçekleşmiştir. Astronotların Ay'da ilk dikkatini çeken konu, yoğun meteor bombardımanı sonucu ufak parçalara ayrılan Ay yüzeyinin pudra kıvamında regolit adı verilen bir toz tabakasıyla kaplı olmasıydı. Pudra kıvamı deyince kadınların sık kullandığı pudralar, allıklar ve farlar aklınızda canlanacak. Ancak ince toz halindeki Ay toprağı son derece aşındırıcı kristallerden için astronotların eldivenlerine, botlarına ve mekanik ekipmanlarına yapıştığı görülmüştür. Apollo 11'de toplanan 21,5 kilogram ağırlığında 58 örnek, Apollo 17 zamanına gelince 110 kilogram ağırlığında 741 örneğe ulaştı. Toplamda 382 kilogram ağırlığında 2196 örnek dünyaya getirildi. Getirilen numuneler incelendiğinde Ay yüzeyine sürekli çarpan mikrometeoritler ve çok eski zamandaki volkanik patlamalar sonucu Ay toprağında cam baloncuklar oluşmuş. Ay toprağında bulunan silisyum dioksit, demir oksit gibi bileşenler içeriyor. Bu bileşenler yüksek sıcaklıkta eriyince aniden soğuyup cam benzeri, amorf bir yapı oluşuyor. Apollo 15 ile 17 astronotları Ay toprağından getirdiği her biri kum tanesinden küçük olan turuncu baloncuklar, aslında Ay'ın 3,3 ile 3,6 milyar yıl önce volkanik patlamalar yaşadığı ve bunun sonucunda turuncu baloncukların oluştuğu anlaşılmıştır.
Ay denizlerinden toplanılan örnekler demir, magnezyum ve titanyum gibi elementlerce zengin bazalt kayaçlarken, yükseltilerden alınan örnekler silisyum, kalsiyum ve alüminyum gibi element içeren anortozit benzeri kayaçtır. Anortozit, bazalttan daha açık renkte görülmesinin sebebi de budur. Çin'in uzay aracı tarafından dünyaya getirilen ay örnekleri, Ay'daki volkanların 120 milyon yıl öncesine kadar, yani dünyada dinozorların yaşadığı döneme kadar patlamaya devam ettiğine dair kanıtlar buldu. Animasyonu Blender 3.6 ile kendim modelledim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.